Selamlar herkese. Hazırladığımız bu yeni taktiksel incelemeye hoş geldiniz. Biliyorsunuz Vancouver'da Avustralya'ya karşı aldığımız o 2-0'lık acı mağlubiyet hepimizin moralini bozdu ve tansiyon gerçekten çok yüksek. Ama hey, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bugün elimizdeki verilere ve analizlere dayanarak Vincenzo Montella'nın takımı bu krizden nasıl çıkarabileceğini adım adım konuşacağız. Tek bir odak noktamız var. Bu ölüm kalım maçında Paraguay'ı mağlup etmenin taktiksel şifreleri. Evet, o maç canımızı epey yaktı, bunu kabul edelim. Sahada top çeviren ama bir türlü sonuca gidemeyen bir takım izledik. Fakat Dünya Kupası'ndayız değil mi? Geçmişe takılıp kalamayız. Şimdi hemen toparlanıp rotamızı bir sonraki rakibe, yani Paraguay'a çevirmek zorundayız. Aklımızdaki en büyük ve tek soru şu: bu turnuvada hayatta kalmak için Paraguay şifresini tam olarak nasıl çözeriz? Bu soruyu cevaplamak için incelememizi 6 ana başlığa böldük. Önce Avustralya fiyaskosunun nedenlerine bakacağız, ardından Paraguay'ı çözmemizi sağlayacak ana taslağı inceleyeceğiz, daha sonra hücumdaki gizli silahımız olan yüzer prensibini ve Arda Güler'in özgürlüğünü konuşacağız. Savunmadaysa asimetrik bekleyen savunmayı detaylandırıp ya hep ya hiç diyeceğimiz o final bölümüne geçeceğiz. 1. bölüm Avustralya fiyaskosu. Açıkçası Vancouver'da o gece taktiksel anlamda neyin çöktüğünü net bir şekilde anlamadan yeni maçın stratejisini kuramayız. Bakın, Avustralya karşısında %72 topla oynadık ama tabelada kocaman bir 0 vardı. Neden mi? Çünkü bizim sadece topa sahip olma odaklı o steril oyunumuz rakibin fiziksel duvarına çarpıp paramparça oldu. İleride topu tutacak, o iri stoperlerle boğuşacak fiziksel bir forvetimiz yoktu. Şimdi karşımızda Cuma günü oynayacağımız Paraguay var. Gustavo Alfaro'nun takımı adam adama markaja dayalı, inanılmaz sert bir 4-4-2 oynuyor. Geride bekleyip Miguel Almirón ve Julio Enciso gibi fişek gibi oyuncularla ölümcül kontralara çıkıyorlar. Yani kısacası Avustralya'nın bize yaptığını çok daha sert ve hızlı bir şekilde yapacaklar. 2. bölüm Paraguay taslağı. Peki, bu aşılmaz gibi duran katı savunmayı nasıl deleceğiz? Şanslıyız ki Amerika Birleşik Devletleri bize Paraguay'ın taktiksel olarak nasıl dağıtılabileceğinin mükemmel bir örneğini sundu. Amerika'nın aldığı bu 4-1'lik net galibiyet bizim için tam anlamıyla bir rehber. Adamlar Paraguay'ın o çok güvendiği adam adama savunmasını adeta darmadağın etti. Peki sırları neydi dersiniz? Statik kalmamak, kesinlikle durarak oynamadılar. Sürekli yer değiştirerek oldukça dinamik bir pozisyon oyunuyla rakibin başını döndürdüler. Adam markajı yapan bir takıma karşı olduğunuz yerde beklerseniz bittiniz demektir. Ama sürekli hareket ederseniz işte o zaman sistemleri saniyeler içinde çöker. 3. bölüm Yüzer prensibi. İşte hücumdaki taktiksel çözümümüzün kilit noktası. O sihirli anahtar tam olarak bu. İsmi kulağa biraz havalı ve karmaşık gelebilir ama mantığı aslında çok basit. Yüzer prensibi, adam odaklı savunmaların kafasını karıştırmak ve kilitlerini açmak için hücumda yapılan sürekli ve rotasyonlu pozisyon değişiklikleridir. Şöyle hayal edin, rakip savunmacı sizi gölge gibi takip etmekle görevli. Siz aniden bambaşka bir alana kayarsınız ve yerinizi bir takım arkadaşınız doldurursa o savunmacının beyni yanar. Kimi tutacak, kendi bölgesinde mi kalacak? İşte bizim de Paraguay'a karşı tam olarak bu sürekli kaosu, bu kafa karışıklığını yaratmamız lazım. Sahada bunu tam olarak nasıl yapacağımıza gelirsek, ilk adımda sakatlıktan dönen harika silahımız Ferdi Kadıoğlu klasik bir sol bek gibi çizgide beklemiyor. Ters ayaklı bir bek olarak aniden merkeze doğru kayıyor. Bu ne işe yarıyor? Ferdi bunu yaptığında onu tutmakla görevli olan Paraguay'ın sağ açığı Cáceres mecburen onunla beraber merkeze doğru çekiliyor. Ve bam! 3. adımda sihir gerçekleşiyor. Sol kanatta devasa bir boşluk oluşuyor ve Kerem Aktürkoğlu o alanda birebir de tamamen izole kalıyor. Kerem'in o inanılmaz hızıyla o boşlukta neler yapabileceğini, savunmanın dengesini nasıl bozacağını hepimiz biliyoruz değil mi? Ferdi'nin içeri attığı ufak bir adım, Kerem'e kanatta resmen bir otoban açıyor. 4. bölüm Arda Güler'in mutlak özgürlüğü. Tabii ki futbol sadece kanat takımlarından ibaret değil. Bu yüzden takımın beynine, yani 10 numaramız Arda Güler'e odaklanmalıyız. İşte burası gerçekten can alıcı nokta. Avustralya maçında Arda merkezde o kadar yalnız kaldı ki fiziksel olarak resmen ezildi. Çözüm çok net, Montella'nın forvetsiz oyun inadından vazgeçip Deniz Gül gibi güçlü, fiziksel bir çapayı oraya yerleştirmesi şart.
Neden mi? Çünkü Denizgül, Paraguaya'nın o sert stoperleri Gomez ve Alderete ile boğuşurken Arda Güler arkada o half space dediğimiz yarım alanlarda mutlak bir özgürlüğe kavuşacak. Düşünsenize, Arda o geniş alanlarda oyun kurarken Barış Alper diagonal koşularla savunma arkasına sarkacak. Hakan Çalhanoğlu da geriden gelerek o boşalan alanları dolduracak. Paraguay'ı mat edecek asıl şahmat hamlesi kesinlikle bu rotasyon. 5. bölüm asimetrik bekleyen savunma. Harika bir hücum planı kurduk ama futbol iki yönlü bir oyun. Paraguay'ın o can yakan kontra ataklarından sağ çıkmak için savunmada yapmamız gereken mecburi ayarlamalar var. Karşımızda yine biraz korkutucu duran bir jargon var. Asimetrik bekleyen savunma. Aslında inanın çok basit bir şey. Siz hücumdayken geride kalan oyuncularınızın olası bir kontra atağa karşı oluşturduğu güvenlik kalkanı. Asimetrik olmasının sebebi ise şu: takımın bir tarafı atağa katılırken diğer tarafı bilerek geride kalıyor ve üçlü bir hat kurarak arkayı sağlama alıyor. Şimdi bunu kafamızda bir canlandıralım. Sol kanatta Ferdi hücuma fırlamış durumda. O çıktığı için sağ tarafta Zeki Çelik kesinlikle ileri çıkmıyor. Geride kalarak Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı'yla çakı gibi sağlam bir üçlü savunma kuruyor. Ancak asıl kilit nokta merkez bölge. Orada tavizsiz bir yok edici rolüyle İsmail Yüksek var. İsmail'in tek bir kutsal görevi var. Topu kaybettiğimiz an ileri gitmemek ve Paraga ile Almiro ile Enciso'nun o tehlikeli kontralarını daha başlamadan anında şok presle boğmak. Abartmıyorum, İsmail Yüksek'in bu asimetrik savunmadaki o sigorta rolü bütün maçın kaderini tayin edecek. 6. bölüm. Ya hep ya hiç. Taktikleri konuştuk, rotasyonları ayarladık, savunma kurgusunu çizdik. Ancak günün sonunda her şey San Francisco'daki o büyük finale, o ölüm kalın mücadelesine kalıyor. Paraguay'a karşı performans göstermezseniz bu turnuvadan direkt olarak elenir ve ilk uçakla eve dönersiniz. Bu söz durumu o kadar kusursuz özetliyor ki artık hiçbir bahaneye yer yok. Sıcak hava mı, uzun seyahat mi? Bunların hiçbiri kimsenin umrunda değil. Sabahın 5'inde uykusuz bir şekilde ekran başında olacak milyonlarca taraftar, sahada sadece yetenek değil, aynı zamanda sonuna kadar savaşan bir takım görmek istiyor. Arda'nın sihri, Hakan'ın oyun aklı ve İsmail'in o tükenmek bilmeyen savaşçı ruhu, her şeyin ama her şeyin bu 90 dakikaya sığması gerekiyor. Ve işte bizi düşündüren o kışkırtıcı final sorumuz. Sizce ne olacak? Vincenzo Montella elindeki bu kusursuz taktiksel ana planı sahaya yansıtabilecek mi? Yoksa tarihi bir Dünya Kupası hezimeti mi yaşayacağız? Düşünün, Ferdi'nin o hareketliliği, Denizgül'ün merkezdeki yıpratıcı fiziksel varlığı ve Arda'ya nihayet açılan o özgürlük alanları. Kağıt üstünde hepsi şahane duruyor ama asıl mesele bunu yeşil sahada gösterebilmekte. Taktiksel incelememizin sonuna geldik. Umarım bu analiz, Cuma sabahı sahada nelerin döndüğünü çok daha net okumanızı sağlar. Bakalım Montella kritik doğruları yapacak mı? Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.